Merhaba, bu videoda sizlere bu kenar lastiğinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çift taraflı ve sonradan örülen bir lastik. Yelek kenarlarına, hırka kenarlarına yapacağınız çok güzel bir lastik türü. Arkası bu şekilde duruyor. Ön kısmı da bu şekilde. Hazır lastik diye de geçiyor. Hazırsanız başlayalım. Göstermek için küçük bir numune düz örgü ördüm. Şu kenara hazır lastiğimizi kuracağız. İlk önce bu kenara ilmek çıkartacağız. İpimizi alıyoruz. Alt kısımdan başlayarak ilmek çıkartmaya başlıyorum. Eğer sizin için zor olacaksa bir tığ yardımıyla da ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Her bir ilmeğe karşılık gelecek şekilde batıyorum ve ilmeklerimi çıkartıyorum. İlmeklerimi çıkarttım. İlmeklerimin ön yüze bakan tarafta olduğuna dikkat ediyorum. Bu ipimi keseyim. Şimdi aynı şişe ilmek atacağız. Ancak örgüye başlarken attığımız ilmek gibi atmayacağız. Yani şunu kastediyorum. Normalde nasıl atarız? Şu şekilde atıyoruz ilmekleri. Normalde ilmekleri bu şekilde atıyoruz. Ancak bu şekilde atmayacağım. Daha farklı göstereceğim. İsterseniz bu şekilde de atabilirsiniz. Ama bu şekilde atarsanız kenarı böyle olur. Bakın. Benim gösterdiğim şekilde atarsanız kenarı böyle olacak. Tercih size kalmış. İkisinde de ilerleyen aşamalarda bir fark yok. Sadece en başta nasıl attığınız önemli. Eğer bu şekilde görünsün istiyorsanız normal ilmek atabilirsiniz. Yok, bu şekilde görünsün istiyorsanız benim göstereceğim şekilde ilmek atmanız gerekiyor. Örgümün arka tarafını çevirdim. Lastiğin olduğu taraftan başlıyorum. Bir miktar ipimi aldım. Kısa tarafını iki parmağımın arasında tutuyorum. Uzun tarafını baş parmağıma doladım ve şu şekilde tuttum. Şişimi aldım. Bu taraf sağ taraf, bu taraf sol taraf. Üstten ipime şişimi aldım. Sağ tarafa doğru çevirerek bir tane kıvırdım. Ters örmüş oldum. Bu ters ilmeğim. Sıradaki düz ilmeğim olacak. Bir ters bir düz şeklinde ilerleyeceğim. Soldaki ipimin altından şişimi geçirdim. Sağdakinin üstünden geçirdim. Düz attım. Ters örüyorum. Sağdakinden geçirdim. Soldakinden çıkarttım. Ters. Dört oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane. Sayalım. 1 13 tane oldu. Burayı bir kere büküyorum. Şöyle kıvırdım ki çıkmasın. Bunu tutuyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum.
Bir tane düz öreceğim. Şurada kısa olan ipi tutmayı unutmayın. Bir tane düz ördüm. Sıradakini kaydıracağım ama önce ipi bana bakan tarafa alıyorum. Bu tarafa aldım. Ters örecekmiş gibi takıyorum ve kaydırıyorum. Sıradakini düz öreceğim. Ama bakın ilmeğimin yönü ters. Bu ilk sırada böyle oluyor. O yüzden içeriden giriyorum. İlmeğimin yönü düzelsin diye. Düz ördüm. Sıradakini kaydıracağım. İpimi öne aldım. Ters örecekmiş gibi taktım ve kaydırdım. Sıradakini düz öreceğim. İlmeğimin yönü ters olduğu için içeriden girdim. Düz ördüm. Sıradakini kaydıracağım. İpimi öne aldım. Ters örecek gibi taktım. Kaydırdım. Sıradakini düz örüyorum. İlmeğimin yönü ters olduğu için içeriden girdim. Düz ördüm. Sıradakini kaydırıyorum. Düz örüyorum. Kaydırıyorum. Düz örüyorum. Kaydırıyorum. Son ilmeğe kadar bu şekilde ördüm. Son ilmeği örgüde çıkarttığımız ilmeklerle birlikte öreceğim. Bunu arkadan giriyorum bakın. Normalde düz örerken şöyle öreriz. Ama şuradan öreceğim. İkisini birlikte düz örüyorum. Bu son ilmekte her defasında arkadan girmemiz gerekiyor. Biraz sonra tekrar anlatacağım burayı. Örgünün arka tarafında da ters görünenleri kaydıracağım, düz görünenleri öreceğim. Bakın sıradaki ilmek ters görünüyor. Bunu kaydıracağım. Sonraki düz görünüyor. Bunu öreceğim. Düz örüyorum. Sıradaki ters. Bunu kaydıracağım. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve ters örer gibi girdirip kaydırıyorum. Sıradaki düz. Bunu düz örüyorum. Sıradaki ters. Bunu kaydırıyorum. İpimi kendimden bakan tarafa aldım. Ters örecekmiş gibi şişimi taktım ve kaydırdım. Sıradaki düz. Bunu düz örüyorum. Sonrakini kaydırıyorum. Düz örüyorum. Kaydırıyorum. Düz örüyorum. Kaydırıyorum. Düz örüyorum ve kaydırıyorum. Son ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde oldu. Diğer yüzü çeviriyorum. Esasında hep aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi burada düz görüneni düz örüyorum. Ters görüneni kaydırıyorum. Yine aynısını yapacağım. Bakın düz görünüyor. Bunu öreceğim. Ters görünüyor. Bunu kaydıracağım. Düz ördüm. Sıradakini kaydıracağım. İpi kendimden tarafa aldım. Ters örecekmiş gibi şişimi ilmeği taktım. Örmeden kaydırdım. Burada önemli olan ipin bana bakan tarafa geçmesi. Sıradakini düz örüyorum.
Sonrakini kaydıracağım. İpi kendimden tarafa aldım. Kaydırdım. Sonrakini düz örüyorum. Yine en son ilmeğe kadar bir düz bir kaydırma şeklinde yapıyorum. Son ilmekteyim. Şimdi bu son ilmeği örgümde çıkarttığım ilmeklerle birlikte öreceğim. Ama bunu birlikte düz öreceğim ama bu şekilde değil. Şöyle arkadan girdirerek öreceğim. Bu şekilde. Eğer bunu normal düz örerseniz bakın şurada gördüğünüz gibi bir bozukluk oluşur. Ama gösterdiğim gibi arkadan girerseniz bu şekilde dümdüz bir görüntü elde edersiniz. Normal düz örerseniz şu açıklık oluşuyor. Bu püf noktası. Buna muhakkak dikkat edin. Örgümü çevirdim. Arkadaki ilk ilmek ters. Bunu kaydırıyorum. Sonraki düz örüyorum. Ters olanı kaydırıyorum. Düz olanı düz örüyorum. Yine sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Ön tarafa geçtim. Burada da aynı şekilde düz gördüğümü düz örüyorum, ters gördüğümü kaydırıyorum. Bu düz, bunu düz örüyorum. Sonrakini kaydırıyorum. Düz örüyorum. Kaydırıyorum. Son ilmeğe geldim. Bunu yine örgümde çıkarttığım ilmekle beraber öreceğim. Arkadan giriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Şöyle tuttuğum zaman oluştuğunu göreceksiniz. Bu şekilde ilerlediğinizde bu lastiği elde edeceksiniz. Bakın alt kısmı da yine aynı şekilde oldu.